Bu videoda siz İngiltere'ye yerleştikten sonra sizi şaşırtacak, hoşunuza gidebilecek ya da kimi zaman da sinirlerinizi bozabilecek şeylerden bahsedeceğim. İngiltere'de hiçbir şekilde kimlik ya da sürücü belgesi taşıma yükümlülüğünüz yok. Her şeyi de kartla ödeyebileceğinizi düşünürsek sadece şu cihazı kullanarak bütün ödemelerinizi yapabiliyorsunuz. Eğer isterseniz cüzdanınızdan kurtulabilirsiniz. Markete, kafeye veya bir yere gittiğiniz zaman post cihazına bunu göstererek ödemenizi yapabilirsiniz. Toplu ulaşımı kullanırken de turnikelerden geçebilirsiniz. Ben artık evden çıkarken sadece bunu yanıma alıyorum. Bir başka hususta burada trafik lambaları kırmızıdan yeşile geçerken de sarı yanıyor. İtiraf edin. Ben söyleyince siz de bir durup düşündünüz. Evet, İstanbul'da ışıklar kırmızıdan direkt yeşile geçer. Ama Ankara'da yaşıyorsanız şanslısınız. Çünkü orada da buradaki gibi. Niye öyle bir fark var diye bana sormayın. Cenker, senin başka işin yok mu? Neden bunlarla uğraşıyorsun da diyebilirsiniz. Aslında bu göründüğünden daha kapsamlı bir mevzu ama bu videonun konusu değil. İngiltere'ye geldikten sonra en çok hoşumuza giden şeylerden bir tanesi de AVM'lerde güvenlik kontrolünün olmaması. Öyle yok telefonunu bırak, poşetlerini, çantanı bırak, öbür taraftan geç. Hele bizim gibi çoluk çocuk pusette gidiyorsanız ızdıraba dönüşebilen bu AVM girişlerinin çilesini burada çekmeyeceksiniz. Başka bir noktada banyolarda priz olmaması. Güvenlik amaçlı, çarpılmayın diye yapılmış bir şey. Yine de banyodan çıktıktan sonra başka bir odaya gidip, hele bizim durumumuzda mesela saç kurutma makinesini koyabileceğimiz prizlerin yakında aynamız da yok. Öyle sağa sola bakarak saçımızı kurutuyoruz. Sinirlerinizle oynayabilecek başka bir durum da burada kapılardaki posta kapakçığı diyeyim artık. Posta kutuları yok. Kapıların orta bir bölgesine zarfların atılabileceği ya da belki çok ufak kutuların girebileceği şekilde bir bölme açılmış. Burada bir kültür haline gelmiş bu. Hatta bir şekilde bir adet de gelişmiş durumda. Size postanızı bu kapıdan attıktan sonra da postanın kapakçıkları genelde demir oluyor. Onları da böyle tak 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 yaparak size hani bir şey bıraktığını haber ediyorlar. Bu oldukça sinir bozucu bir ses geliyor bana. 2,5 yıl oldu, ben hala alışamadım. Belki ben biraz fazla abartıyorumdur. Belki siz daha çabuk alışırsınız. Tekrar pozitif bir şeye geçeyim. Burada arabalar çekilmiyor. Bu da benim İstanbul'da sinirlerimi çok hoplatan bir mevzuydu. Yani benim arabamı neden o çekicinin üstüne koyup bir yerlere götürüyorsun? Ben hiç anlam veremedim. Çalındı mı anlayamıyorsunuz. Çekildiğini anladığınız zaman da bir yere gidiyorsunuz. Burada değil öbürü diyorlar. Belki indirip indirirken aracınıza zararlar veriyorlar. Burada öyle bir şey olmuyor. Park etmemeniz gereken bir yere oldu ki park ettiniz. Çok güzel, yakışıklı sarı bir zarf buluyorsunuz ön camınızda. Orada size ne halt ettiğiniz yazıyor. Bence bu çok güzel ve medeni bir uygulama. Başka bir noktada arabaların plakalarının farklı renkte olması. Buradaki arabaların ön plakaları beyaz renkte, arka plakaları sarı renkte. Bunu biraz araştırdım. Bunun derin tarihi bir nedeni olmalı, olsun lütfen gibisinden. Bunun açıklaması belli bir mesafeden baktığınızda arabanın önü mü arkası mı olduğunu daha iyi anlayabilmeniz. Evet, neden olmasın? Mantıklı. Burada reçetesiz ilaçların hepsini marketten alabiliyorsunuz. Ağrı kesiciler, parasetamoller, nurofenler. Marketlerde bunların hepsini bulmanız ve kolayca almanız mümkün. Burada selektör yapmak yol vermek anlamına geliyor. Yani selektör yaptığınız zaman hadi buyur sen geç, ben bekliyorum manasında. Bununla ilgili bir iki sıkıntılı durum yaşamıştım. Biraz alışkanlık gerektiriyor. Aklınızda bulunsun. Başka bir noktada hemen hemen her yerde burada bahşişin ya da servis ücreti diyebiliriz. Standart olarak %12,5 seviyesinde sizin hesabınıza otomatik olarak eklenmesi. Yani bilmiyorum, pozitif mi görürsünüz, negatif mi görürsünüz? Bir yandan kafanız rahat ediyor. Az mı verdim, çok mu verdim, hiç mi vermeseydim diye. Onlar istediklerini alıyorlar. Burada bir aracınız olacaksa benzini de kendiniz dolduruyorsunuz. Aslında hiç zor bir şey değil, gayet kolay. Ama hava eğer çok soğuksa, böyle kışsa sıcak aracınızdan çıkıp onunla uğraşmayı pek istemiyorsunuz. Açıkça söyleyeyim. Bahsedeceğim diğer bir mevzu, daha önce duymuş olabilirsiniz. Bu sıcak su, soğuk su, musluk meselesi. Ben tekrar etmeyeceğim. Benim karşıma çok sık çıktığında söyleyemem. Sanırım bir kere gördüm bunu. Bir tarafta sadece sıcak su akan ve bir tarafta da sadece soğuk su akan musluklardan bahsediyoruz. Bunun arkasındaki mantıktan kimse bahsetmemiş. Soğuk suyu direkt şebeke suyuna bağlı olacak şekilde ayırmışlar ve hani musluktan da su içilebildiği için siz musluktan su içeceğiniz zaman soğuktan için sıcak suda uzun süre beklemiş veya kirlenmiş, işte mikrop üretmiş sulardan içmek durumunda kalmayın diye bir mantık oluşmuş. AVM'lerde olsun, restoranlarda olsun ya da dinlenme tesislerinde olsun elinizi yıkamak istediğiniz zaman çok sıcak akıyor. Yani birçok yerde su inanılmaz sıcak akıyor. Yani elinizi yıkayamıyorsunuz ya da hiçbir ısıtma olmuyor. Su buz gibi akıyor. Bu tip yerlerden elimi yıkayıp huzurla ayrıldığımı hiç hatırlamıyorum. Başka bir noktada direksiyon kilidinin yaygınlığı, araba hırsızlığının ne kadar yaygın olduğundan ve burada nasıl büyük bir problem olduğundan bahsetmiştim. Dolayısıyla sokaklarda yürürken evlerin önündeki arabaların birçoğunda direksiyon kilidi görebilirsiniz.
Ben de kullanıyorum. Buraya gelince bu da akşam rutinlerinize ekleniyor. Burada sizi şaşırtacak başka bir şey, bazı yerlerde kesinlikle nakit paranın geçmemesi. Burada yaşıyorsanız mutlaka bir kart ya da yanınızda Apple Pay ile ödeme yapabileceğiniz bir şeyle dolaşıyorsunuz. Belki şarjım biter, kartım kaybolur gibi korkuyla nakit taşımak isteyebilirsiniz. Bazı yerlerde nakitle ödeme yapmanız mümkün değil. Bu özellikle dükkanlardaki hırsızlığın önüne geçmek için yapılmış bir şey. Biraz alışkanlık gerektirecek başka bir şey de evlerinizdeki prizlerdeki çıt çıt. Burada fişi prize takmanız yetmiyor. Bir de yanında bir çıt çıt oluyor. Oradan da kapatıp ayrıca açabiliyorsunuz. Kendi açma kapama düğmesi olmayan, örneğin bizim bir tost makinemiz var. Böyle bir cihaz kullanıyorsanız ve benim gibi de sürekli böyle kafası başka yerlerde bir şey düşünen biriyseniz tost makinenize tostunuzu koyup 10 dakikadır da tostunu öyle beklediğini göreceksiniz. Bu da benim bir türlü alışamadığım ve zaman zaman sinirimi hoplatan şeylerden bir tanesi. Evet, şaşıracağınız, belki kimi zaman da sinirinizi bozacak şeylerden bir tanesi de burada özel hastanelerin acili yok. Acil bir durumda devlet hastanelerine gidip o kalabalık içinde cebelleşmek durumunda kalıyorsunuz. Ama iyi yandan bakacak olursak da işte muayenenizden hasta yatışınıza, ameliyatınızdan röntgeninize, MR'ınızdan kontrolünüze, yok şu katkı payı var, yok şunu senin ödemen gerekiyor gibi şeylerle asla uğraşmıyorsunuz. Cebinizden 5 kuruş ya da 5 peni çıkmıyor. Burada sadece ilaca para verebilirsiniz. Onu da çocuğunuz varsa 2 yaşına kadar hiçbir şekilde vermiyorsunuz. Biz buraya geldikten sonra şaşırdığımız şeylerden başka bir tanesi de buradaki belediye araçlarının ve ticari araçların ne kadar yeni ve bakımlı olmasıydı. Yani çöp kamyonundan tutun böyle geçen trenlere kadar bütün ticari araçları bile düşünebilirsiniz. Bir çöp kamyonunu böyle şehirler arası 5 yıldızlı bir otobüs gibi görmek bizim böyle dikkatimizi çekmişti. Hala da çekiyor. Geldikten sonra hemen hemen anında dikkatinizi çekecek olan şeylerden bir tanesi de hiç korna sesinin ve o şehir sesinin olmaması. Bu bizi oldukça şaşırtmıştı. Eğer Londra'nın böyle göbeğinde yaşamıyorsanız bitmeyen o trafik sesinin uğultusu gibi şeylerle burada haşır neşir olmayacaksınız. Bizi burada şaşırtmış şeylerden bir tanesi de çay kültürleri oldu. Biliyorsunuz buranın çay kültürü konusunda dünya çapında bir reputasyonu var. Aynı Türkiye'nin de olduğu gibi porselen demlikler, envai çeşit çaylar, yanında 5 çayı eşliğinde yedikleri böyle kat kat pasta gibi gelen sukonlar vesairelerle oldukça popülerler. Sunum ve pazarlama olağanüstü. Fakat iş çayın lezzetine geldiğinde bence büyük hayal kırıklığı. Envai yere biz çay içmeye gittik. İyisinden tutun güzeline, lüksüne kadar. Her yerde en fazla önümüze bir porselen içerisinde kaynar su geldi. Her yerde poşet çay var. Hiçbir şekilde demleme diye bir kültürleri yok. Bu da bizi şaşırtan şeylerden bir tanesi olmuştu. Aklıma gelen başka bir mevzu da burasının ne kadar puset, bebek ve çocuk dostu bir ülke olduğu. Pusetle tabii ki engelli arkadaşlarımız için de geçerli bu. Her yere gidebilirsiniz. Bütün kaldırımlarda sokaktan sokağa geçerken sizin için alçaltılmış durumda. Pusetle, bisikletle, tekerlekli sandalyeyle hiçbir zorluk yaşamadan bütün sokakları gezebilirsiniz. Onun haricinde bütün kafelere, restorana giderken yine sizin için oluşturulmuş rampalar oluyor. Otobüse binmek isterseniz orta kapısından biniyorsunuz. Otobüs sizin için alçalıyor. Orada pusetlere ve tekerlekli sandalye kullananlar için ayrı bir bölüm oluşturulmuş durumda. Trene ve metroya da binerken benzer şekilde asansörler bulunuyor. Ben birçok yerde buranın ne kadar hayvan dostu ve köpek dostu bir ülke olduğundan bahsedildiğini gördüm. İngiltere'nin çocuk yetiştirmek için de müthiş bir ülke olduğunu her yerden duyarsınız. Fakat nedense bu kadar bebek, çocuk ve engelli dostu olduğundan çok fazla bahsedilmiyor. Bunun avantajlarını fazlasıyla hissediyorsunuz. Ve son olarak da bu Galler'de bir köy.